İnsan ne zaman korkar? Başkaları tehdit ettiğinde mi, hayat zorlaştığında mı? Yoksa her şey sakinleşip sesler sustuğunda mı? Dostoyevski'ye göre insanın asıl korkusu dışarıdan gelmez. İnsan en çok yalnız kaldığında ürker. Çünkü o an kaçacak bir yer kalmaz. İnsanın en zor yüzleşmesi başkalarıyla değil, kendi içiyle olan yüzleşmesidir. Dostoyevski'yi sarsıcı yapan tam olarak bu. O insanı ikiye ayırmaz, iyi insanlar ve kötü insanlar diye bir liste çıkarmaz. Onun dünyasında insan aynı anda hem merhametli, hem acımasız, hem masum, hem de suçlu olabilen bir varlık. Ve Dostoyevski bizi rahatsız eden o soruyu sessizce masaya bırakır. İçimizdeki karanlık gerçekten bastırılması gereken bir şey mi? Yoksa anlamadan geçemeyeceğimiz bir parça mı? Çoğu zaman kötülüğü dışarıda ararız. Toplumda, sistemde, başka insanlarda. Beni bu hale onlar getirdi. Şartlar böyleydi. Başka seçeneğim yoktu. Dostoyevski bu cümleleri çok iyi tanır ve şunu söyler. Karanlık önce insanın kendi zihninde doğar. Kimse sabah uyanıp bugün kötü olacağım demez. Karanlık yavaş yavaş inşa edilir. İnsan kendine bazı cümleler kurar. Ben farklıyım. Benim yaptığım sıradan bir kötülük değil. Benim bir gerekçem var. Bu cümleler bağırmaz, sessiz, mantıklı görünür ve bu yüzden tehlikelidir. Dostoyevski'nin karakterleri çoğu zaman bağırmaz, silah çekmez, önce düşünür ama fazla düşünür ve düşüncenin kendisi bir uçuruma dönüşür. Dostoyevski'nin dünyasında kötülük ani bir patlama değil, bir anlık öfke değil, uzun bir iç konuşmanın sonucu. İnsan kendisiyle konuşuyor. Kendi yaptıklarını açıklıyor, kendi suçunu hafifletiyor ve fark etmeden şunu yapıyor. Kendini haklı çıkarmayı, kendini anlatmaktan daha önemli hale getiriyor. Dostoyevski burada insanın çok rahatsız edici bir yönünü gösterir. İnsan kendini kandırma konusunda inanılmaz yetenekli. Ama bu kandırma uzun sürmüyor. Çünkü vicdan var. Dostoyevski'de vicdan rahatlatan bir ses değil. Bir iyi hissi hiç değil. Aksine uyutmayan bir ses. Sustukça büyüyen bir yük gibi. İnsan yaptığı kötülüğü unuttuğunu sanıyor. Ama beden unutmuyor, zihin unutmuyor, bakışlar unutmuyor. Bazen hiçbir şey olmuyor. Kimse öğrenmez, ceza gelmez. Ama insan kendisiyle baş başa kalır. Dostoyevski'nin asıl sorusu şudur. İnsan kendisiyle baş başa kalmaya dayanabilir mi? Çünkü asıl ceza başımıza gelenler değil. Asıl ceza gecenin bir yerinde kendi iç sesimizi susturamamak. Dostoyevski'nin dünyasında ceza dışarıdan gelen bir şey değil. Ceza insanın içine yerleşir. İnsan özgürdür ama bu özgürlük hafif değildir. Aksine ağırdır. Çünkü özgür olmak yaptıklarının sorumluluğunu taşımaktır. Dostoyevski burada insanı romantize etmez. Bize umutlu bir masal anlatmaz. Şunu söyler. İnsan iyidir demek kolaydır. Ama insan kötülük ihtimali varken iyiliği seçtiğinde anlamlıdır. Modern dünya bize şunu öğretir. Olumsuz düşünme, karanlığa bakma, pozitif ol. Dostoyevski ise tam tersine fısıldar. Bakmadan geçemezsin. İçimizdeki karanlık yok edilecek bir düşman değil ama görmezden gelinirse kontrol edilemeyen bir güce dönüşür. İnsan karanlığını inkar ederek değil, onu tanıyarak insan olur. Bu kolay bir yol değil. Çünkü karanlığa bakmak cesaret ister. Dostoyevski bize şunu bırakır. İnsanı anlamak istiyorsak önce onun karanlığına bakmayı göze almalıyız. Bu umutsuz bir bakış değil ama romantik de değil. İnsan meleksi değildir ama sadece kötü de değildir. İnsan karanlığı ile birlikte yürüyebildiği ölçüde insandır ve belki de insanı insan yapan şey tam olarak şudur. Kötülük ihtimali varken iyiliği seçmeye çalışmak.